Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ertuğrul. Güney Kore'den yaptığım yayınlarla sizlerleyim. Arkadaşlar, Kuzey Kore'den evime ne gönderildi videoma yönelik yoğun ilginiz için teşekkür ederim. Videoda Kuzey Kore'nin kendisini ifade etme yolunda denediği ilginç yöntemlerden bahsetmiştik. En sonda ise size bir soru sormuştuk. İşte sizin verdiğiniz cevaplar bu videoyu oluşturdu. İzleyicilerimizin çoğunluğu benzer fikirleri savunsa da bazı arkadaşlar ilginç tahminlerde bulundular. Bazı yorumlarda ise Kuzey Kore'nin asıl niyetinin Güney Kore ile birleştikten sonra ABD'yi hedef alacağıydı. Diğer yorumlarda ise Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi kandırmaya çalıştığı komünist bir diktatörlükten olumlu bir adım atılmasını beklemenin yanlış olduğu belirtildi. İster inanalım ister inanmayalım, Kuzey Kore'de ve Güney Kore'de birleşmeye yönelik umutlar hep vardı ve var olmaya devam edecek. Çünkü bölünmüşlük durumu işin doğasına aykırı. Yani aynı yarımadada iki bölünmüş halkın sonsuza dek bu şekilde yaşaması imkansızdır. Bu yüzden iki devlet de en az ABD kadar gelecek öngörüsünde bulunarak birleşme sonrası senaryoları hazırlıyorlar. Gelin biz de Türkler olarak kendi yaklaşımımızla bu durumu ele alalım. Kuzey Kore ve Güney Kore birleşirse neler olacak? Soğuk Savaş'ın en büyük miraslarından birisi olarak günümüzde de varlığını sürdüren bölünmüş Kore, dünyada birbirinden ayrı ama aynı topraklar üzerinde yaşayan tek halkı bünyesinde barındırıyor. Benzer trajik deneyimler yaşayan Almanya ve Vietnam dahi birleşti fakat Kore hala bölünmüş olarak duruyor. Bugün Amerikan kaynaklarının çoğu Kore'nin bölünmüşlüğünün en iyi durum olduğunu söylüyor ve birleşmeyi düşünmenin bile bir saçmalık olduğunu savunuyor. Ancak bu yaklaşımı kabul etmeyenlerin görüşüne göre ise Kore, 1910 yılında başlayan Japon işgali süreci öncesinde olduğu gibi tüm yarımadaya hükmedebilir. Kore tarihi boyunca birleşme ifadesi adeta Türklerin kızıl elması gibi önem kazanmıştır. 7. yüzyıla kadar aynen bugünkü gibi bölünmüş vaziyette olan Kore'de 3 krallık bulunuyordu. Bu krallıklardan birisi olan Şilla'nın girişimlerinden sonra Kore tek bayrak altında birleştirildi. Sonraki yüzyıllarda ise Moğolların etkisiyle yeniden bölünme tehlikesi geçiren Kore yine toparlandı ve 20. yüzyıla kadar Yarımada'yı tek bayrak altında hükmeden yönetimini kurdu. Maalesef ki makus talih 1910 yılında tekrarlandığında bu sefer Yarımada Japon işgal güçlerinin inisiyatifine geçmişti. 1945 yılına kadar süren bu işgalden sonra Kore Savaşı'yla Yarımada yeniden bölündü ve günümüze kadar bu durum hala devam ediyor. Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung, anavatanın birleşik olması çağrısını her zaman sürdürmüştü. Aynı şekilde Güney Kore de bu yönde çeşitli adımlar atarak birleşmeye her zaman olumlu baktığını göstermiştir. İki tarafta en somut adım olarak 1972 ve 2000 yıllarında imzalanan Kuzey-Güney Ortak Deklarasyonu ile birleşme yolundaki iyi niyetlerini dünyaya gösterdi. Buna göre kısa, orta ve uzun vadeli olarak birleşme yolunda her türlü girişim desteklenecek ve eğer birleşme gerçekleşirse bunun ne tür bir yönetim şekliyle devam ettirileceği de karara bağlanacaktır. Şimdi soracaksınız, Kuzey Güney bir araya geldi, kararlar alındı, anlaşmalar yapıldı, ülkenin adı ne olacak? Kuzey Kore birleşmeden sonraki yönetimin adını belirlemiş. Demokratik Koryo Konfederasyonu. Ancak bu süreçten sonra Kuzey Kore'nin nükleer denemelerde bulunması bölgede bir panik havası oluşturmuş ve doğal olarak Güney Kore'yi ABD ortaklığına daha çok itmişti. Kuzey Kore'nin nükleer gücü ABD'yi bölgede kurtarıcı bir kahraman haline getirdi. Bu yüzden Güney Kore ve Japonya'ya satılan silah miktarı sürekli artıyor. Şimdi gelin sizlerin yorumlarıyla oluşturduğumuz senaryolara bakalım. Bildiğiniz gibi Almanya da zamanında ikiye bölünmüştü. Bugün Kore'nin örnek alarak incelediği Almanya, birleşmeden sonra daha da güçlenerek yoluna devam etmiş ve Avrupa'yı ayakta tutar hale gelmişti. İki Kore'nin de yakın bir zamanda birleşmesiyle toplam nüfus 75 milyona ulaşacak. Bununla birlikte yeni ülkenin yüz ölçümde 221 bin kilometre kare olacak. Dolayısıyla Rusya ve Çin ile komşu olarak her türlü ekonomik proje rahatlıkla uygulanabilecek. Mesela sizin Kore'ye göndermek istediğiniz bir kargo artık karayoluyla gönderilebilecek. Şimdi Kore'ye Alman modeli uygulandığı zaman karşımıza iki olumlu bir de olumsuz toplam 3 durum çıkacak. 40 yılı aşkın süre bölünmüş halde varlığını sürdüren Almanya'da birleşme sonrası bazı kültürel problemler yaşanmıştı. İlk başlarda insanların birbirini doğulu ve batılı olarak ayırması günlük yaşayışta yaygın bir hal alsa da bu durum yeni nesillerin kaynaşmasıyla ortadan kalkmıştı. Benzer şekilde Kore birleşmesinden sonra Kuzeyli ve Güneyli ayrımı kesinlikle yapılacaktır. Bununla birlikte Almanya'dan çok daha fazla süre birbirinden ayrı kalan Koreliler için günlük yaşam adaptasyonu ciddi bir sorun olacaktır.
Özellikle batılı yaşam tarzına ve sayısız teknolojik alet kullanımına alışkın olmayan Kuzey Koreliler belli bir süre boyunca toplum içerisinde kendini yabancı hissedecek. Şimdi buna dildeki İngilizce ifadelerin eksikliği de eklenince toplum içinde yalnızlık durumu daha da baskın hale gelecek. Kuzey ve güney kaynaşması ciddi biçimde başarılamazsa bunun ekonomiye etkisi olumsuz olacak. Bu yüzden taraflar iki toplumun da birbirine uyum sağlaması konusuna kesinlikle eğilmek zorundalar. Doğu Almanya'nın durumu bugünkü Kuzey Kore'den daha iyiydi. Kore birleşmesi sonrasında ülkedeki ekonomik gidişatın sarsılmaması için de tedbirlerin erken alınması gerekecek. Ortak ekonomi ile yeni nüfusun bu ekonomiye eklenmesi doğal olarak yeni sorunlar doğuracak. Ancak Kuzey Kore'nin doğal kaynaklarını kullanmak, mevcut sanayisini daha işler hale getirmek ve yeni nüfusu iş gücüne dahil etmek ülkeye büyük bir katkı sağlayacak. 2009 yılında A United Korea adıyla yayınlanan bir makalede Birleşik Kore'nin 2050 yılında dünyanın dev ekonomilerinden birisi olabileceği, Almanya ve Japonya gibi devleri de geride bırakabileceği belirtiliyor. Şimdi de sizin en merak ettiğiniz konuya geldik. Kore'nin birleşmesi nedeniyle güneydeki topraklarda artık Amerikan askerlerine ihtiyaç kalmadı. Ülkedeki tüm Amerikan askerleri ülkelerine gönderilecek. Ayrıca yeni yönetimin Amerika'dan silah almasına da gerek kalmayacak. Bu para kuzey topraklarının kalkındırılması için harcanacak. Birleşik Kore ordusunun toplam aktif personel sayısı 2 milyonun üzerinde olacak. Bu da ABD ve Çin için yeni bir güçlü rakip anlamına gelmekte. Öte yandan diğer büyük devletler için ciddi bir endişe doğuracak. Tüm bunlarla birlikte iki Kore'nin birleşmesinden sonra milliyetçi akımlar güçlenecek. Özellikle Kore'nin kuzeyinde Çin egemenliğinde bulunan Yanbian Kore özerk bölgesinin Birleşik Kore'ye bağlanması tehdidi Çin'i tedirgin edecektir. Bu bölgede yaşayan 2 milyonu aşkın nüfusu potansiyel tehlike olarak görmeye başlayacak olan Çin ile ilişkiler gergin bir zeminde devam edecek. Hatta Kore milliyetçileri Mançurya'ya kadar olan hak iddialarını güçlendirme fırsatı bularak tarihi Koguryo topraklarının Birleşik Kore'ye bağlanması için çalışacaklar. Kore'deki Japon işgali sürecinde işlenen suçlar sebebiyle halihazırda devam eden tartışmalar daha da büyüyecek. Kore Yarımadası'nın doğusunda yer alan denizin isim tartışması da daha da alevlenecek. Birleşik Kore burayı kesinlikle Doğu Kore Denizi olarak adlandıracak. Denizde bulunan adalar ve kayalıklar ise iki ülke arasındaki diğer tartışmalı konular olarak bölge siyasetini etkileyecek. Birleşik Kore'nin ilişkilerini en çok güçlendireceği devletler Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri olacak. Sovyetler Birliği döneminde Kore topraklarından Orta Asya'ya zorla göç ettirilen yaklaşık 500 bin Koreli Koryo-Saram ya da Koryo-In olarak adlandırılıyor. Bu nüfusun yoğun olarak yaşadığı Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan Birleşik Kore'nin yeni bölgesel partnerleri olacak. Birleşik Kore tarihi ve kültürel bağların olduğu bu topraklarda yeni bir bölgesel güç olarak ortaya çıkacak. Bu sayede Birleşik Kore ve Türk dünyası oldukça yakın ilişkilere sahip olacak. İkinci senaryomuz ise yine büyük bir çoğunluğun düşündüğü senaryo. Birleşip Amerika'yı hedef almak. Kore'nin birleşerek Amerika'yı hedef alması olası bir durum. Ancak kesin bir beklenti olamaz. Çünkü birleşme sonucunda Kuzey Kore'nin nükleer varlıklarını ve silah geliştirme çabalarını durduracağına dair teminat vermesi beklenecek. Yani Kuzey Kore şu anda elinde bulunan nükleer silahlarla birleşmeye girişemez. Girişse de birleşme başarısız kalır. Çünkü bölge ve dünya güvenliği her zaman önceliklidir. Yine de nükleer silahlarla birleşmenin gerçekleştiğini varsayarsak bu şekilde Amerika'yı açıktan tehdit etmek, yeni kurulmuş olan bir yönetim sisteminin doğmadan ölmesi anlamına gelir. Çünkü aklı başında hiçbir lider bir başka ülkeyi yok etmekle tehdit edemez. Etse bile bunun ağır ekonomik yaptırımlar getireceğini bilir. Dünya kamuoyu da elindeki silahları tahmin edemeyeceğimiz hedeflere yönlendirilen bir yönetimi asla kabul etmeyecektir ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyecekler. Dünya siyasetinde barışı tehdit eden hiçbir unsura yaşam hakkı verilemez. Bu yüzden davranışları tahmin edilemeyecek bir yönetimin oluşmasına dünyadan hiçbir destek sağlanamayacaktır. Nükleer silahlardan arındırılmış fakat Amerikan karşıtı olan bir yönetimi varsayarsak
Bu durumda Amerika Kore Yarımadası'nda askeri varlığını gösteremeyecek. Amerika'nın burada yeniden etkin olabilmesi için Birleşik Kore'nin diğer devletlerden tehdit alması gerekecek. Eğer milliyetçi söylemler ve bölgeden toprak talepleri bırakılırsa Çin ve Rusya ile dostane ilişkiler kurulabilecek ve Amerikan etkinliği başlamadan bitecek. Evet arkadaşlar, senaryolarımız bu şekilde. Sizin yorumlarınızla 2 senaryo oluşturduk. Şimdi size yeni bir soru. Birleşik Kore milliyetçi bir siyasete sahip olursa dünyada ne tür değişiklikler olur?